Merhabalar. Yapı Elektronik Sistemleri Sempozyumu 3. oturumuna hoş geldiniz. İlk olarak CENELEC SC46XC Komitesi Başkanı Neil Mabbott'u davet etmek istiyorum. Welcome, Mr. Mabbott. Good afternoon. My name is Neil Mabbott. I've been a radio frequency engineer for 40 years. It doesn't seem like that. I've been in committees around the world now for 18 years. I started in British standards and it just progressed outwards from there. I'd like to talk a little bit with you about the CENELEC standards in terms of how they actually get to where they are, and a little bit of most recent work that we're doing. Bulunduğumuz noktaya nasıl geldik ve bu konudaki en son gelişmeler nedir? Kısaca yes, bunları at the moment I'm anlatacağım. the chairman of CENELEC SC46. I'm also the lead delegate for IEC 46. And in the Prismian group we also have the chairman of IEC SC46. So between me and him we cover the whole world for copper data cables. So, talk about one world, one standard, which is quite an impressive position to be. We are the first people really to have one standard that covers the whole world, so you can connect. We'll talk about data cable standards, and of course now we have Category 8, which is at the moment being written in the committees. And a few other new standards which we're also working on. So, one world standard. How does this happen? We have a situation where you can buy a Cat6a cable in Turkey, a Cat6a connector in Germany, a Cat6a patch panel in Australia. You connect them all together and it works first time. How does that happen? Well, one way of looking at this is the ultimate plug and play. We were the first to have that idea of plug and play around the whole world. One thing that keeps it going and going and going is the fact that if you all look on your laptops, there's only one connector for the LAN, and that's the RJ45. And the RJ45 will stay with us for a long time because of this. It's standard. The other reason it happens is because of the International Standards Organization. If we work with them, they'll work with us. If we work exactly as they structure and require us to work within them, then it'll work for us. However, the ISO covers many areas, and it does this by introducing people from all around the world. So the TIA, so through their American National Standards Institute, TIA can be represented in the world. CENELEC, that's where I come from, so that's the chairman of the committee that I work for. CENELEC can also become part of the whole system under ISO. And we also, of course, have to work with the IEEE. The IEEE is very important for us to be able to know what to make, or why to make it. Neden bunu üretmemiz gerektiğini, neden bunu yapmamız gerektiğini anlatıyor. So where does it start? İşte bütün bunlar ISO'yla at the moment, if you just look at it in terms of data cables, it starts at the IEEE, and that's because the IEEE runs a call for interest scheme. Anyone can turn up and present a project, and if the project seems feasible, they will set the ball rolling and start to align it to their system. Ve bunu sistemlerine uyumlu hale getirebilir. Bunu yaparken they notify committees that need to start to produce the products. Komiteleri, so the IEEE doesn't actually make any standards as such. ISO komitelerini bilgilendirirler. ISO on how bu yeni teknolojinin alanı ile ilgili olan komiteyi bilgilendirir ve eğer bu bu kablo veya bu sistem yeni ürünlerde kullanılmaya uygun ise data haberleşme hattı olarak bir standartlaşmaya gidebilir.
Kategorileri sistem standartlarına bakacak olursak ISO, IEC, 25 sekreterliği, sistem data kabloları üzerinde çalışmaya başlaması için bilgilendiriyor. Şimdi SC25 dahili ve harici kurumları içeren bir sistem. Yani sınıf D, E, A, F ve FA'yı kapsıyor. Kablo ve konektör gibi bileşenler diğer komitelerde ele alınıyor. Committee document that we can then advise on whether or not it works for us. Obviously in the committee world, if a document is then presented and the manufacturers look at it and it's impossible to make, then we can't use it. So therefore, we always have discussions at these meetings to make sure that what we aim to meet is actually producible. Because if you can't produce it, there's no point in writing it. O zaman from there, from the component level, the SC25 will ask IEC46 to actually make the product for the, and IEC46 is for copper data cables. 48 is for connectors, and 86 is for fiber. Yoluna gidiliyor. Örneğin bakır kabloları için IEC 46. What could go wrong? Bakır haberleşme kabloları komitesi var. CENELEC TC46'ya denk geliyor bu. Az önce de söyledim. Amerika'da bir Cat8.1 kablosunu alabiliyorsunuz. Almanya'dan Cat7A konektörü, Avustralya'dan Cat7A patch paneli alabiliyorsunuz. Bunları sınıf F'ye bağlayın. Sizce ilk anda çalışır mı? Hayır. Çünkü 8.1 önceki tiplerle uyumlu değil. Yani Amerika'dan aldığınız parça. Eğer bir çözüm çok pahalı ise, very usable for certain parts of the world, dünyanın belirli noktalarında there are situations when yoğun şekilde kullanılmayabilir. That don't quite connect and miss. Now, as I said at the beginning, this is why I started off in this way. It's so important that if you plug in your laptop to the RJ45 and then finds that the system doesn't connect at the other end, you've got to think, well, how can that happen? And it's our job in the committees to make sure bir şekilde iletişim kurmadığını görebilirsiniz örneğin. So standardizations, as we sit at the moment, we have applications for IEEE 802.3, which covers now 1 gigabit to 40 gigabit. 1 gigabitten 40 gigabite kadar olan genişliği kapsıyoruz. Genel kablolamada endüstriyel kablolama, ev tipi ve data merkezleri için farklı seviyelendirmeler var tabii ki. Gerçekten bütün bunları bir araya getirip bir standart oluşturmak çok büyük bir işti. Çünkü bütün bunların tek tek tartışılması, bir araya getirilmesi, komitelerle toplantılar yapılması gerekti. Bu her birimiz için gerçekten when the IEC document gets to a certain level, oldukça zor bir anybody in the world is allowed to comment on it. Dünyanın herhangi bir yerinde böyle bir standart hazırlanırken, bu tartışmalar yapılırken herhangi bir kişi buna yorum yapabilir. Siz Türk reprezentasyonu olarak burada gerçekten yanlış olan bir şey görebilirsiniz ve bunu bildirebilirsiniz. Bütün bu belgeler kamuya açıktır. Herkes buna yorum yapabilir. Bütün kablolar, veri bakır kabloları için ihtiyaç duyduğunuz her şeye bu standartta ulaşabiliyorsunuz. Bazılarımız için bu bir şaşırtacak bir şey olabilir bazılarımız için. Bakır kabloda şimdi 2 GHz hıza ulaşmış durumdayız.
that work in Prysmian Group. We have already tested cables up to that level and a little bit beyond, bilgilerle karşılaştırıldığında ulaşılması imkansız bir hedef gibi görülüyordu belki. Cat8 in the IEC. This means at 2 gigahertz. Okay, some of the figures. Attenuation 95 dBs. Next 55 dBs. And ACR at 33 dBs. That is incredible to think that a system can still work at those sort of levels. That's an attenuation level that before now was almost noise. We are now getting very fast communications through a system that attenuates at 95 dBs, which seems incredible, but that's what you can do. Gerçekten inanılmaz geliyor değil mi kulağa? Of the digital communications that are now available. İletişimin şu anda bizim kullanabileceğimiz dijital iletişimin bize sunduğu imkanlar gerçekten çok geniş. IEE gerçekten bütün komünikasyon yapılarını kontrol edebiliyor ve bütün bunları çalışır hale getirebiliyor. Kendi kontrol mekanizması içinde silikon çiplerin nasıl standartize edildiğini de açıklıyor. Tabii ki silikon çipler birbiriyle konuşmadığı sürece bunlar hiçbir şekilde çalışmayacaktır. Öncelikle bunu kabullenmek gerekiyor. 95 dB'de çalışacak bir hattan bahsediyorsak 90 metrelik bir hat üzerinde bunun yapılacağını IEE bize söylüyordu ve gerçekten şu ana kadar da çalıştığını görüyoruz. Peki nasıl oluyor bu? Yeni taslakların yayını başladı. Now at CDV stage, which means it's ready for being voted on. Which means that it's one stage away from becoming public. So that's the copper cable. Şu an Bakır kablolar için tartışılıyor ve onaylama süreci bunun için başlayacak. Bu 2 GHz'e kadar olan kablolar için geçerli. We also, because of these new levels and the complexity of getting a cable to work at that, we've had to introduce TCL, which is transmission conversion loss, into our testing and into also installation testing. So the new installation handheld test measurements you will have will be testing for TCL, transmission conversion loss. This is very, very important for keeping the signal perfect and allowing, say, 95 dBs of attenuation to still work. Aktarım kaybının ölçülmesi ve en aza indirilmesi gerekiyor. SC46 recommends measurement noise floors not to be reduced. Because if we go any further up, we won't be able to measure them. And in the field, that is very important. So, IEC new testing. The old test units used to work on a balanced system, so it was balanced to unbalanced transformers. We found if you go above 1 gigahertz, this is now not possible. We now use common mode testing. This is a totally new way of testing a single pair of cable. So that is being looked into by another committee. They are working very hard on that. And they are coming up with a common mode test unit that now can test to 2 gigahertz and above, maybe even 2.5 gigahertz is being talked about in the IEEE. Çıkabilecek hızlarda now, the common mode testing above 1 gigahertz yapılabiliyor. Obviously requires a team of experts. Evet, that team of experts can be found in CENELEC. So we're back to Europe.
bu konuda yetkin profesyonellerle çalışılması gerekiyor. Bunlar da CENELEC'ten temin edilebiliyor. They are coming up with a new system of testing for 1 Yeni bir GHz and above, up test to sistemi 2.5. 1 GHz ve üstü They then için report into CENELEC. 1.5'e kadar They then report çıkabilir. into the IEC. Önce and then it CENELEC goes back to the üzerinden ISO. çalışılıyor. Daha sonra IEC'ye Everybody gidiyor. is coming together, Herkes talking about how to put this together bir araya and coming gelerek up bütün with a bunları solution. nasıl bir araya And that's how the getirebiliriz? Nasıl international bir genel ve standards uluslararası organization works is standart by people organizasyon having experts in yaratabiliriz? lots of areas. Çabası içinde pek çok The profesyonelin, bu levels we konuda have are tecrübeli in kişinin the bir araya 50288 gelerek series, so oluşturduğu we have komitelerde all the standards as listed here. standartlar And in particular we're working on oluşturuluyor. the attenuation, the unbalance and of course the reflection. Buraya tabii bazı yeni testler ekledik. Pair-to-pair DC resistance unbalance has become very important because as we go into these higher levels, the balance has become more important. But also what we needed daha önemli is bir hal alıyor. balance for PoE, for power over the Ethernet. PoE So there's the CDVs that are covering our new work item proposals for Cat8. We also have new work item proposals for transmission conversion loss. Yapılmış kablo testi But başarısız as we saw before, why is it split into two? olmuş olabilir. The CDVs for 61156-9 taslak IEC tekrar yayınlandığında bunun da have two onaylanması cables in them. Gerekiyor. And the difference is quite startling because 8 you ikiye can see bölünüyor. here Yani in ikiye the ayrılıyor. next. Neden? We're going from 75 dBs for Cat 8.1 75 dB'den to 105 105'e for Cat çıkıyoruz. 8.2. Cat 8.2'de. This difference of nearly 30 dBs Bu 30 dB'lik fark is a difference in better product. 30 daha iyi dBs bir here ürün veriyor bize. that Cat 8.2 is 30 dBs less noisy. Yani 30 desibel daha az ses çıkartıyor. Daha sessiz çalışıyor. Ve birbirleriyle iletişim halinde olmaları it only takes açısından bakıldığında a little bit of interference, and the worst interference is mobile phones, to take it over the top and it'll stop working. So if you have a system parazit oluşabiliyor örneğin cep telefonlarında, bu daha çok karşımıza çıkıyor. Bakın bu örneğin 105 olduğunda 30 desibel var ise burada bir same again for this. You can see there's a huge difference between the Cat 8.1 kesinti olmaksızın veya ses kalitesinde bir bozulma olmaksızın çalıştırabiliyorsunuz. Bu ikisi arasındaki fark tamamen tasarımla ilişkili. I won't go into that because that will take about 3 hours. Bunu detaylı bir şekilde anlatmayacağım çünkü 3 saate ihtiyacımız var. But we also have to note that means one of them is not backwards compatible. So if you install Cat 8.1, it is not backwards compatible to Cat 7. It works to Cat 6A but not to Cat 7. Again, it all depends on what system you're going to apply your cable to. Kablolarınızı hangi sisteme uygulayacağınız da önemli. Pek çok sınıflar var. Possibly F and Class G. They all have certain requirements. Her birinde and the requirements are becoming more and more popular. Some of you might have heard that we are not talking about just 1G anymore. We're talking about 1G. 2.5G, 5G, 10G, 25G, and 40G. Every single one of these will have an application. Every single one of these will have a specific cable that will do the job perfectly. Fonksiyonunu en iyi şekilde yerine getirmesini sağlayacak özel bir kablosu var. Ne dedik? 2 GHz'e kadar yükselttik dedik frekans aralığını. Burada geriye doğru bir uyumluluk yok.
all of it. Veya sadece kat 6.A'ya kadar no matter var. what system you get upgraded to, for whatever reason, you can still use that cable for all the systems. What's new? Peki burada başka Power over the neler Ethernet yeni? is another very big and very important part of the new systems. Because without power over the Ethernet, you wouldn't have wireless and you wouldn't have remote control. Uzaktan kumanda ve wireless teknolojilerinden bahsediyoruz. E2E, so equipment to equipment, özellikle like industrial, ekipmandan ekipmana, robotic arms and so on. Özellikle endüstride kullanılan robotik uygulamalar burada önemli oluyor. Bunu yaparken bir miktar DC akımının kanaldan, kablodan geçmesini sağlıyoruz. Ama daha da önemlisi P arasında doğru akım olmasını sağlamak. Before, the resistance levels were a lot higher. We've now set them to be a little bit more in line with what they should be. We've also agreed that the resistance unbalance at the moment should be 7% or 100 milliohms. What is also agreed at the moment is that a channel can have continuous operation of 0.75 amps. That might even increase at the next SC25 meeting. It might even go up to 1 amp down a small DC cable, which to some of us seems absolutely amazing. Which is why I put the hot plate there, because things are going to get hot. If you're running 1 amp constantly over all 4 pairs, you're going to have a heat rise of 12 to 13 degrees C. Even in the best cables, even with Cat7 with low resistance, 10, düşük 12, dirençli 13 kablolarda dahi rise 10, 12, 13 derece ısı artışı gerçekleşecektir. Very important issues that we're also looking at in the committee world is, of course, what happens if you have more than one cable that's running 1 amp of DC. One is if you bundle them, what does that cause? And one of the things it causes is you have a length restriction. You can't use 90 meters anymore. You're going to be only allowed to use 70, maybe 60 meters. So that's something that we're also looking at. And we've done all these tests to ensure that this is possible and also that it's safe. From what we've done in our bundle tests, is of course we've come up with a formula which means that you can work out if your bundle is bigger or smaller, how many meters you will be allowed or what current you'll be allowed to run. So, 802.3, a few more things that we also have to work on. There's a thing called RTP, which is reduced twisted pair. We are now looking to have 1 pair cables that run 1 gigabit Ethernet. This started off as a requirement for automobiles and rolling stock, but now we're looking at introducing it to other areas, like for example E2E, so industrial applications. The channel characteristics, which includes 4 inline mated connectors. So the things we're looking at is specifically vehicle harnesses, but we're also looking at channel requirements that could have, say, a 15-meter link or even a 40-meter link. In Working Group 3 of ISO SC25, we're also looking at rewriting the whole of 11801. So you now have it in 6 very specific parts, starting with the general applications and going down to, we now have a cable for intelligent buildings. This is a very interesting new system. So this is for all your building control systems, security, lights, heating, all those controls going through your RJ45 cabling system. Akıllı binalar için büyük önem taşıyor. Şimdi bu kablolama sistemi
artık akıllı binalarda da as I mentioned before, we're also looking at gibi, the potential of having a 2.5G and 5G application. 2.5G, 5G These are for aplikasyonun potansiyeline wireless bakıyoruz. applications. Now, Bu the tabii ki IEEE kablosuz do aplikasyonlar not için. like having new cables. They don't like the idea of spending more and more money and introducing more cables. Sevmiyoruz. Yani So they daha tell fazla us kablo that için this fazla can para potentially be harcamayı run over istemediğimiz existing için technology. mevcut So what they're teknolojiler telling us at the üzerinden moment is that bunu 2.5G and yapmaya 5G çalışıyoruz. could Yani potentially be 2.5G, run over 5G için yeni bir Cat 5. kablolama sınıfı beklenmiyor. We know, because of alien crosstalk and because of interference, that won't be possible. Ve bunun So we're mümkün recommending minimum olmayacağını should be da Cat 6 biliyoruz. FUTP, Biz burada so the screened minimum UTP cables. Cat 6 öneriyoruz tercihen. There's also UTP activities in the öneriliyor. TIA Cat where 6 they önerilmesine rağmen yeni kablo we kurulumu constantly yapılacaksa try kablo and Cat balance. 6'a The TIA olmalı. is an association. They can make their own things. They can make their own specifications, and we try to balance the two and meet up in the IEC and come up with one standard that works for everybody. Görüntülüyor. A few differences are, for example, resistance unbalance, Bazı farklılıklar var. Örneğin 4% in çiftler IEC, 5% arasında in TIA. direnç Several derating factors for patch panel, patch cords. They also are slightly different. And there's a little bit of an argument about the attenuation plateau. TCL in TIA is slightly relaxed, but again, we have arguments about this, and we decide what the balance should be. Yani bu dengenin ne olması I've just recently read that the Twin Axe project is probably not going to happen in IEC. De okudum. Muhtemelen bu I read that yesterday. Gerçekleşmeyecek. Bunu dün okudum. IEC 62222, all to do with the advice of what cables you should put in areas where you have to consider the possibility of flame propagation and fire and smoke. Alev ve yangın ya da duman We have ihtimali this olan technical yerlerde report that nasıl has been out kablolar now for kullanmalısınız? over 10 years. Artık It's 10 being rewritten. yıldan uzun süre We have to check these things because obviously yayınlanan things bir move on, tablomuz and one of vardı. the things, Şu anda as some of you saw this morning, yeniden is a thing called CPR, Construction Products Regulation, and we have to align again. So again, we ensure that the whole world is aligned in thinking the same way about all types of cabling issues. Kablolama ile ilgili bir There's a new test standartlar method. var There's ve new classifications, bu standartlar and yakalanmaya also çalışıyor. Yeni test we metotları var, yeni have to discuss the sınıflandırmalar var. misuse of 60332-3. This is where some small LSOH cables are tested in the very large fire test. They pass. They pass easily because if you're trying to light a fire, you don't light a big log first, you light small things. And the problem with this test is if you put everything together and make it into one solid mass of cables, it's difficult to light. But that isn't the installation method. The installation methods are very, would be very unusual to see something like that. So this is what 62222 is used for. It's a technical report that advises people. It doesn't tell people, it's not a regulation, it advises people to look at your building. İnsanlara binalarına bakmalarını, kontrol etmelerini öneriyor. Here we have the equivalence, an equivalence table. Karşılık tabloları. Every cable data, copper data cable specification that we have in IEC, we have an equivalent bütün in şartnamelerde yer alan kadro türlerinin bir karşıtı var. But it all comes under ISO. They all almost meet the same requirements. Hemen hemen aynı gereklilikleri karşılıyor. The difference at the moment we can see is very small differences in attenuation, return loss, and of course in CENELEC it's very important to note that we always have differences in directives. We have to write things inside our cables in our specifications to talk about directives. And the same problem with Cat 8.1 and Cat 8.2. You have attenuation and return loss, slight differences. Nokta 2 içinde bu geçerli.
Any new ideas? Well, one of the new ideas, of course, is the next stage, and the next stage would be fiber Sonraki aşamalarda so you would need a copper cable that has fiber in it. Now, as I mentioned earlier about power over the Ethernet, bu da fiber ve burada da bakıra ihtiyacınız olacak. Yine bir dengelemeye gitmek zorundasınız. In terms of fiber until your laptop has a fiber connection. Şey olmadı. Sizin laptoplarınızın da that isn't going to happen for a long time. So this copper data is going to be around for a few more years. Ama bu şimdilik olacak bir şey değil. Yani bakır yine bir süre daha kullanılacak. The whole of my presentation. Benim sunumum bu kadardı. Çok teşekkürler. Thank you. Soru var mı? Any questions? Thank you very much. Okay, thank you very much. Tree has been planted for your attendance. Okay. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. One second, I want to fire this up. Good afternoon. What I want to talk about is the data center opportunity. Merhabalar, ben bugün veri merkezi fırsatından bahsedeceğim. Neil özellikle data kabloları için standartlardan bahsetti ve çok ilginç bir konuydu. Ben ise veri merkezlerinin standartlarından bahsetmek istiyorum ve buradaki fırsatlar nerede yer almakta. Ben de Neil gibi çok uzun bir süredir bu sanayide yer alıyorum. 30 yılı geçti. Artık kablolarla ilgili çalışıyorum ve sertifikalı bir veri merkezi tasarımcısıyım. 30 yıldan fazladır bu sektörde yer alıyorum. I also sit on a number of subcommittees within BSI. First one looks at cabling installation and the other one looks at the data center standards. Bir takım alt komitelerde çalışıyorum. Bunlardan bir tanesi telekomünikasyonla bağlantılı ve tamamen kablolama altyapılarıyla ilgileniyoruz. Şimdi özellikle ölçüm, bakmakta olduğumuz ölçüm yöntemleri ve veri merkezlerinin temel eksikliklerinden bahsedeceğim. Bir de Avrupa Elektronik Standartlar Komitesi'nde başkanlık yapıyorum. Artık iki grup arasındaki uyumlaşma artırmaya başlandı. Peki veri merkezi nedir? Standart tanım oldukça uzun. İstenilen hizmet kullanılabilirliğini sağlamak için gerekli esneklik ve güvenlik seviyeleriyle birlikte güç dağıtımı ve çevre kontrol için tüm imkanları ve altyapılarıyla birlikte veri depolama yapan yapı. Yani ikinci işlevleri birinci işlevini destekliyor aslında. Birazcık daha basitleştireceğim şimdi sizin için. Veri merkezi, verilerin işlenmesi için bir oda, odalar, bina veya binanın bir bölümü. Amacı verilerin işlenmesi. Haberleşme odası ise veri aktarımı için kullanılıyor. Geçmişe bakacak olursak, veri merkezi terimini 1965'te ilk kez kullanmışız. New York Times, Long Island'da açılan bir veri merkezinden bahsetmiş. Garden City'de. Bu dünyadaki ilk uluslararası veri merkezi olmuş. Bugünümüze geldiğimiz zaman 20. yüzyıl yaklaşımında önce odayı oluşturup sonra içine ne koyacağımıza karar vermişiz yıllarca. İçine büyük ana bilgisayarlar koymuşuz, sabit veri depolama, UPS'ler. It also used to have to accommodate humans.
Ve bu merkezler tabii ki insanlara da ev sahipliği yapmış yıllar boyunca. Ve odalarda insanların olduğu da tabii ki dikkate alınmış bu tasarımlarda. Verilerin top depolanması ise hep eski stillere göre, eski uygulamalara göre yapılmış ama 21. yüzyılda artık net bir şekilde ihtiyaç tablosu geliştirilmiş. Yani o veri merkezinde ne için ihtiyaç var? Örneğin rack yapısında bir veri merkezi oluşturulmuş, içerisinde sanal ve mobil bir ortam yaratılmış ve gerekli veri havuzu oraya getirilmiş. Ve gerçek zamanlı işleme yapılıyor burada. Yakın bağlantılı soğutma yapılıyor buralarda artık ve yüksek güç kullanımı mevcut. En önemli değişiklik veri merkezlerinde kendi kendine yeten performansı optimize edilmiş veri merkezleri. Ve yakın olarak bulunduğunuz yere yakın olarak veri merkezleri, veri işleme merkezleri oluşturulmuş. Ve bu şekilde de soğutma en etkin şekilde yapılmaya çalışıyor. Peki veri merkezlerinin türlerine bakalım. Veri merkezleri oda olabilir, bina, çoklu salon olabilir, yer altında olabilir, mobil olabilir, geçici veya cloud teknolojileri, bulut teknolojileri bile kullanılabiliyor günümüzde veri merkezleri için. Fonksiyonları da son derece basit. Neler var fonksiyonlar arasında? Perakende, online perakende, finansal, kurumsal ve devlet hizmetleri için. Belirli işlevlere ev sahipliği yapıyoruz ve birçok teknik detayı bünyemizde barındırıyoruz. İşte veri merkezinin fonksiyonları bunlar. Neil kısaca bahsetti CPR'dan. İşlevlerimizden bir tanesi üretici olarak bütün bu teknik bilgileri kablolarla, kablo yapılarıyla ilgili bütün bilgileri toplamak ve depolamak ve bunlar da Avrupa Birliği içerisindeki veri merkezi tarafından yapılıyor. Fonksiyonlar ve fonksiyon sürücüleri türleri. Burada önemli olan hizmetlerin mevcudiyeti, bulunurluğu ve burada bunların iyi bir şekilde çalışması. Tier 1 birinci tür veri merkezi türü hala %99 oranında beklenen kullanılabilirlik ile temel bölge altyapısını oluşturuyor. Tier 2 ise biraz daha az malzeme kullanıyor. Tier 3 ve Tier 4'te aynı şekilde Tier 3, Tier 2'nin tüm gerekliliklerini karşılıyor veya aşıyor. Ve veri merkezinin genellikle soğutma ekipmanları bağımsız olarak çift güç kaynaklı. Küresel standartlara bakalım. Küresel standartlar ENE 50600 serisi, TIA 942, ANSI standardı da var ve ASHRAE. Küresel standartlar bunlar. ASHRAE Amerikan bir derneğin oluşturduğu küresel standartlar serisi. Gelişme halindeki yeni standart ise bunlar arasındaki ENE 50600 serisi.
Bunun üzerinde 5-6 yıl önce çalışmaya başladık ve bir bütüncül bir yaklaşım benimsedik, bütünsel bir yaklaşım benimsedik. Bütün disiplinleri bir araya getiren bir yaklaşım bu. Burada örneğin ben yapısal kablolamayla ilgili uğraşıyorum ama güvenlik sistemlerini bilemem veya inşaat konusuyla ilgili bilgi sahibi değilim. Dolayısıyla farklı disiplinlerden insanları bir araya getirmek gerekiyor bu standardı oluşturmak için ve bu da Green Grid tarafından onaylanmış. Ve inşaatın yapımı, güç kaynağı ve dağıtım, çevre kontrolü, telekomünikasyon, kablolama, güvenlik sistemleri, yönetim ve işletimsel bilgiler olmak üzere bütün altyapı konularını içeriyor EN 50600. Ve Leeds Üniversitesi'nden bir profesör, Doktor Enbital'in, kendisi bir teknoloji görevlisi ve bütün bilgisini ve deneyimini bu standardı oluşturmak üzere kullandı. Güvenlik sistemlerinde ise Kinetic adında bir çok uluslu savunma şirketi buna dahil oldu. Ve o standardın güvenlikle ilgili kısımlarının geliştirmesine onlar katkıda bulundu. Neil yine şu anki süreçten bahsetti, mevcut süreçten. EN 50600 serisinin durumuna bakarsak öncelikle bir belgelerin sorgulanması, araştırılması gerekiyor. 5 MP, 2 MV. 5 MP ihale süreci, taahhüt süreci kabul edildikten sonra yayınlanıyor ve standart haline geliyor. Peki şu an hangi noktadayız, hangi aşamadayız? Yayınlanmasına çok yakınız. Yani artık yayınlanma aşamasına geçmiş bulunuyoruz ve yakında piyasada kullanılır olacak bu standart. Peki bu arada ne oldu? Bundan sonra başka unsurlar da var bunu izleyecek olan. Neil may be looking to adopt some very similar approaches. They are certainly going to follow down the approach çok benzer yaklaşımlar benimsenebilir. ISO 11801 6 bölüme ayrılabilir. Bugün EN 50173'te gördüğümüz gibi, yani EN 50173'ün yapısını takip edecek. TIA 942 Amerika için yayınlanan telekomünikasyon altyapı standardı veri merkezleri için ve 2005 yılında yayınlanmış. 2014 yılında ise revizyonu yapılmış. Bu TIA 942'nin içerisinde çok fazla detay var. Önemli noktalarından bir tanesi bir harita ve bir yapı, bir tesisin nasıl tasarlanmasına dair tüm detaylar içermesi. Tesisler, ofis alanı, yatay yayılım, bölge yayılımı ve ekipmanın dağılımı dahil bütün noktaları, bütün detayları içeriyor. Bir de ANSI BICSI 002 var. Bu bir veri merkezi tasarım standardı değil aslında. Buna belki şöyle diyebiliriz, uygulamada en iyi uygulamalar diyebiliriz. En son Aralık 2014'te yayınlandı ve birçok kişinin içerisinde dahil olduğu veri merkezleriyle çalışan birçok kişinin deneyimlerini bir araya getiriyor ve ISO 14763-2 ve 24764 CENELEC kablolama standartları ve uygulama rehberi ve TIA 942A'nın bütün iyi özelliklerini bir araya getiriyor ve bunu kullanan birçok uzman deneyimlerini bir araya getirdiler. Aslında şöyle diyebiliriz, 533 sayfalık bir standart bu. TIA 942 ise 122 sayfa. Yani bu çok büyük bir belge.
belge çok fazla detay içeriyor. Bazıları fazlalık diyebiliriz içeriğinin bazı bölümleri. En 50.600 belirli bölümlere ayrılmış durumda ve bu bölümler oldukça küçük, konsantre, bazı bölümler ise 40-50 sayfa. İçerisindeki bilgiler kesinlikle doğru ve önemli diyebiliriz. Bir diğer standart var. Bu da ASHRAE. ASHRAE'de artık ısı yayılımını ölçen bir standart olarak görülüyor. Ve burada DC'lerde soğutma performansını ölçüyor. Bu yöntemi geliştirmiş. Birkaç terim daha var duymaya alıştığımız. Bu da yeşil şebekelerle ilgili aslında. PUE'yi görmüştük. Elektrik verimliliği. DCIE yıllardır yanlış kullanılmış bir terim. Çok iyi bilinen veri merkezleri var örneğin. Onlar enerji verimliliğini değiştirmişler ve örneğin ışıklandırma, aydınlatmayı IT ekipmanlarına, IT devrelerine dahil etmişler örneğin ve bu şekilde enerji verimliliği oranlarını değiştirmişler. Enerji verimliliği enerjinin nasıl kullanıldığına dair bilgi sağlıyor ve verimliliği bize gösteriyor tamamen. Bunun en son versiyonu örneğin konteynerler gibi yeni çıkan modelleri irdeliyor. Veri merkezleri arasında karşılaştırma yapmıyor. Ve tesisin kullandığı enerji kaynaklarının çeşitlerini de irdelemiyor. Ve verimlilik üzerine bir son söz söyleme görevi görmüyor veya üretkenlik üzerine. Yine ENE 50.600 içerisinde, serisi içerisinde AB tüzüğüyle bir entegrasyon aşamasına gelinmiş durumda şu anda. Sıradaki aşama ENE 50.600'ün AB tüzüğüyle entegrasyonu. Avrupa Birliği uygulamalarında şu anda artık bir değil, birden fazla kilit performans göstergeye bakılıyor. Veri merkezlerini etkileyen ve PUE yani enerji verimliliği bunlardan sadece bir tanesi. Diğerleri ise şunlar. Bunlar ISO serileri ve şu anda CENELEC'e dahil edilmiş durumda bunlar. Bir tanesi birinci bölüm genel bakış ve genel gereksinimler, 2 güç kullanımı etkinliği, 3 yenilenebilir enerji faktörü. Eğer yenilenebilir enerji kaynakları kullanıyorsanız, Finlandiya'da şu anda örneğin bir termik ısı kaynağı elektrik üretiminin bir bölümü olarak kullanılıyor ve güneş panelleri, artık güneş enerjisi panelleri binalara monte ediliyor. Bu da çok önemli bir enerji kaynağı tabii ki. Ve şu anda İngiltere'de de yenilenebilir enerji çok ön planda. Soğutma verimliliği artık çok yine enerji verimli yöntemlerle destekleniyor. Bilgi teknolojisi, veri merkezleri şu anda ile ilgili bir proje var ve ISO IEC 30131 ise bilgi teknolojisi, veri merkezleri, taksonomi ve olgunluk modeli çıkarmış durumda ve şu anda
verimsiz olan veri merkezlerinin özelliklerini değiştirmek amaçlardan biri. Şimdi ekranda da BSN 50600 serisini içeriğiyle birlikte görebiliyorsunuz. DES 2 tamamen tasarımla ilgili, DES 3 operasyonlarla ilgili, yönetim, operasyon ve süreçler olarak bölünüyor veri merkezi içerisinde. 4. bölüm ise kilit göstergeler, performans göstergeleri. Bunun da neler olduğunu az önce söyledim. Ve bunların hepsi enerji yönetimi için tavsiye edilen uygulamalar içerisinde yer alacak. İşte bu bölüm Avrupa Birliği uygulamalarının yerini alacak bu konudaki ve Avrupa Birliği şu anda bunu kabul etmiş, onaylamış durumda. Diğer hususlar. Burada nokta sadece telekomünikasyon kablolaması değil, aynı zamanda güç ve çevre kontrolü tabii ki. Geçmişte bilgisayar odaları ve crack birimleri basit bir şekilde konumlandırılır. Şimdi ise soğutma konusu dikkate alınmak durumunda. Peki nasıl soğutma kullanmalıyız? Hava soğutma mı, su soğutma mı? Hava soğutmaysa serbest hava mı kullanılıyor yoksa soğutmalı mı? Su soğutmaysa yine burada hava mı kullanılacak, soğutucu mu? Peki nerede? Odada mı, koridorda mı yoksa rack'te mi? Burada şunu dikkate almamız gerekiyor. Hava iki özelliğe sahiptir. Saçma ve tembeldir. İstediği yere gider ve en kısa yolu seçer. Yani soğutma tesisine geleceği en kısa yolu seçer. Yani kendi canı ne istiyorsa hava onu yapar. Dolayısıyla sıcak koridor veya soğuk koridor en çok tercih edilen uygulamalar arasında. Ve şimdi bunları en verimli şekilde kullanmak ve bir ortamı ve bir verim merkezi portunu oluşturmak için bu yöntem artık kullanılıyor. Peki en iyisi hangisi? Sıcak koridor mu, soğuk koridor mu? Bir şekilde birini seçmek zorundayız. En iyisi hangisi sorusuna bir cevap yok. İçeriye bakacak olursak bütün standartlar içerisinde bir tutarlılık var. Genel kablolama kurulum yapısı için EN 50-173-1 uyarınca genel kablolama kurulum yapısıyla ilgili bilgiler var. Bazı terimler değişmiş durumda. Onun dışında içerik aynı. Şu anda artık alan, dağılım, alt sistemleri konusunda konuşuyoruz. Ekipman kablolama ve ekipman kablolama alt sınıflar üzerinde konuşuyoruz. Yani aynı şeylerden bahsediyoruz. Sadece terimler değişti. Aynı nokta N50600 4. bölüm için de geçerli. Burada örneğin dış network ara biriminden bahsediyoruz. Bu ne demek? Giriş tesisi demek. TIA 942'de giriş tesisi olarak geçiyordu. Aynı şekilde ana distribütörden bahsediyoruz. Ana distribütör de bina distribütörü demek. Bölge distribütörü var. Burada da kat distribütörünü temel alıyoruz. Yerel dağıtım noktaları var. Bunlar konsolidasyon noktalarıyla aynı. Ve ekipman prizi, bu da aynı. Ve genellikle server kabin içerisinde bağlantı panosunda yapılandırılıyor. EN 50173 ve ISO IEC 24764 aslında prosedürleri açısından tamamen aynı. Dediğim gibi CENELEC ve ISO ile ISO arasındaki ortak noktalar da burada görülebiliyor. Ana dağıtım kablolama alt sistemi, ara dağıtım ve bölge dağıtımı kablolama alt sistemi. TIA'de ise yerel dağıtım sistemi yok içerisinde.
Neil 8. kategoriden detaylı olarak bahsetmişti. Ben başka bir şey söylemek istiyorum bununla ilgili. They were bullied into it by the Ethernet Alliance. So it's the switch manufacturers, the equipment özellikle ekipman üreticileri artık NG-Based kullanımını zorluyorlar. Bunun nedeni tamamen maliyetle ilgili. Bu konuda ısrar ediyorlar NG-Based kullanımı için. Bunun üretimi çok kolay ve kitle olarak yoğunlukla piyasada üretildiğini görüyoruz. Ancak ekipman üreticisi için diğer uygulamalar maliyete sebep oluyor. İşte bu nedenle önümüzdeki nesiller için NG-Based kullanımı öneriliyor. Neil'in de söylediği gibi IEEE veri merkezlerinin biçimini değiştirmek üzere artık NG-Based'e ve ekipman üreticileri tarafından destekleniyor ve de artık gelecek nesil uygulamasını temsil ediyor. IG45 onlar için gerçekten son derece kullanışlı ve üretimi kolay. Bu malzemelerin üretimi kolay. Artık oylama komiteleri bu konuda farklı görüşlere sahipti. Bir grup NG Base 45 kullanmak istediklerini söyler. Başka bir grup ise diğer yönde görüş belirtti. Bu tamamen lisanslama ile ilgili bir durumdu. Ancak bu NG45'i destekleyenler ve TİA'yı destekleyenler arasında farklı bir görüş ortaya çıktı. Ancak bu zaman içerisinde değiştiğini görüyoruz. IJ45 şu anda daha ön planda. Peki burada şu anda kararlaştırılan 30 metrelik kanaldı. Peki bunun nedeni ne? DC içerisinde IE tarafından belirlenmesi gereken önemli parametreler, frekans ve konnektör. Ve kablolama standartlarını kim geliştirecek? Dediğim gibi TİA 2000 MHz temelinde standartları destekliyor. ISO 1600 MHz, 2000 MHz temelinde uygulamayı destekliyor. CENELEC'in ise bu konuda güncel bir çalışması yok. Baktıkları noktalar ise sınıf 1 ve sınıf 2 kanalları. Rack üstü için 2 konnektörden daha az, 1 veya 0 konnektör. Yani uzun bir prizden prize uzun bir kablo olacak veya kısa bir kablo ile bir çıkış olacak. Sınıf 2 ise 30 metreye kadar bir uzunluk, 2 veya daha az konnektör olacak sıranın sonunda. Peki bu ne anlama geliyor? Yeni veri merkezleri tasarımı değişecek mi? Bu veri merkezleri tasarımlarının değişeceği anlamına mı geliyor? Merkezi patching'den uzaklaşılacak mı? Neil'in de söyleyebileceği gibi bu anlamda çok fazla gelişim bekliyoruz. Burada söyleyebileceğim şey bu rack üstü yeni bir uygulama değil. Şu anda büyük veri merkezlerinde tasarımlarını bu şekilde yapan ve fiber kullanan merkezlerde görebiliyoruz. Yani veri merkezleri sürekli değişiyor, evriliyor. İki veri merkezi birbirinin aynısı değil hiçbir zaman. Temelleri aynı olabilir ama öğrenme deneyimi her zaman gelişmelere yol açacaktır. Şu anda büyük veri merkezleri üzerinde çalışıyoruz. Tasarımlarını değiştiriyorlar şu anda.
tasarımlarını verilerle çalışırken bütün tasarımlarını değiştiriyorlar. Peki dikkate alınması gereken şeyler nelerdir? Öncelikle oradaki iş yerinin neye ihtiyacı olduğu önemli. Bunun inşa ettiğimiz veri merkezinin türünü ve tier'ini yönlendireceğini anlamamız gerekiyor. Nasıl kullanacak bina içerisinde? Cloud hizmetleri alabilirsiniz, bulut hizmetleri de alabilirsiniz ve bunların hepsi veri merkezinin türünü belirleyecek. Önemli noktalardan bir tanesi de ne kadar dirençli olması gerektiği ve en büyük operasyonel giderleri, maliyetlerinden biri daima güç için olacak. Yani verimlilik düşünülerek bir planlama yapmak gerekiyor. Son yıllarda ilerlemeleri ve gelişmelerinin oldukça kısıtlı olduğunu gördük veri merkezlerinin. Bu da önemli bir faktördü ve dolayısıyla verimliliği düşünerek planlama yapmak bir zorunluluktur. Birkaç nokta daha var. En önemlisi IT ve network altyapısını unutmayın. Minimum 5 yıllık planlama yapmak zorundasınız. Şu anda bir şey inşa ediyorsunuz. En az 5 yıllık bir planlama yapmak durumundasınız. Neil fiber kanaldan örneğin bahsetti. Şu anda özellikle depolama alanı ağlar için bunun kullanıldığını gördük. Yani insanlar kablolama altyapılarında bu faktörü, geleceği göz önüne artık alıyorlar. Aynı şekilde altyapı için tavsiye edilen standartlar teknoloji güncellemelerinin en az 2 yinelemesini destekleyebilmelidir. Geçmişte bu LC'den LC'ye, şu anda ise MTO bağlantılarıyla bu ilgiliydi. Çünkü kurulan ekipman da gelişme kaydetti, yenilendi. Donanım ve yazılımı güncellemek oldukça kolaydır. Eğer tasarımınız doğru olarak yapıldıysa ve küçük yarıçaplı kablolamalar mevcutsa orada örneğin bir bakır kablolamayı tercih edebilirsiniz. Orada yapacağınız tercih sizin için çok önemli. Altyapı için tavsiye edilen standartlar çok önemli. Ve donanım ve yazılım yükseltmelerini güncellemek nispeten basit iken kablolama çok büyük bir iş olabilir. Ve kablolamayı güncelleştirmek için gerekli olan kesintiler bir seçenek olmayabilir. Yani bir kere de doğru yapmayız, doğru seçim yapmanız gerekiyor. Dolayısıyla 5 yıl içerisinde tasarladıklarınız lüzumsuz şeyler haline gelebilir. İçin bugün teknoloji harikası bir tesis tasarlamak ve kablolamayı ucuza getirmek hata olur. Teslimata kadar kontrolü sağlayın, kontrol sizde olsun. Bir numaralı tavsiye ise temizlik, veri merkezinin temizliği. Bu zamanında devir teslime ilişkin karşımıza çıkan en büyük sorundur. Bir veri fiber götürülecek olan bir veri merkezini denetlemem benden istenmişti. Ancak oraya fiber kırılması mümkün değildi. Çünkü orada ama temiz bir yer değildi.
ve orada bir sistem değişikliği tozun kalkmasına neden olacak ve fiber ekipmanda zarara neden olabilecekti. Dolayısıyla fiber ekipmanın oraya kurulması mümkün olmadı. Deneyimlerimize bakacak olursak çalışma yaptığım bazı üst düzey veri merkezlerinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle her tasarım birbirinden farklıdır. ARK, Rackspace, Schroeder Yatırım Bankası ve Okado'da bir perakende alışveriş merkezi ve şu anda yine yapım sürecinde olan bir tasarım var. Onun neresi olduğunu söyleyemeyeceğim. 2013'ün sonuna kadar 13 tane üst düzey veri merkezi üzerinde çalıştık. İrlanda'da, İngiltere'de ve 6. bu 6. kategori Bakır malzeme kullandılar. 158.192 LC terminaller kullandılar. Ve bütün bu global önemli tasarımların en ortak noktaları hızlı bir şekilde hayata geçirilmesiydi. Çünkü kısa süre içerisinde tedarikçiden para kazanmaya başlamışlardı. Evet, şu anki trendler ise modüler, ölçeklendirilebilir veri merkezleri, ön sonlandırma ve ön üretimde en önemli noktalardan bazıları. Teşekkür ederim. Thank you.